Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün herkesin evinde bulunan malzemelerle hazırlayabileceği farklı bir kurabiye tarifi paylaşacağım. İçi merenk dolgulu nefis bir kurabiye tarifi, dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Öncelikle kurabiye hamuru için 200 gram tereyağı, 1 paket krema ve 2 tane yumurta sarısını bir kaba alıp malzemeleri krema kıvamına gelinceye kadar çırpalım. Burada kullandığımız tereyağının oda sıcaklığında yumuşamış olmasına dikkat edelim. Aksi halde karıştırmak zor olacaktır. Şimdi yoğurma kabına yarım tatlı kaşığı kabartma tozunu ve toplamda kullanacağımız 3 su bardağı unun birazını ekleyip spatula ile karıştırmaya devam edelim. Kullandığınız unun cinsine göre hamurun kıvamında ufak tefek farklılıklar olabilir. Bu yüzden unu benim yaptığım gibi kontrolle eklemenizde fayda var. Hamur biraz karıştığında elimizde toparlanıncaya kadar yoğuralım. Orta sertlikte, ele yapışmayan bir hamur olması gerekiyor. Gereğinden fazla un ekleyip hamuru sertleştirmeyelim. Hazırladığımız hamurun üzerini streç filmle kapattıktan sonra oda sıcaklığında 30 dakika kadar dinlendirelim. Biz de bu sırada kurabiyelerin iç dolgusunda kullanacağımız mereng için 2 tane yumurta akını, 1 çay bardağı toz şekerle birlikte koyu bir köpük kıvamına gelinceye kadar çırpalım. Mereng karışımının güzelce sertleşmesi için yumurtaların içerisine hiç sarıdan bulaşmamış olması gerekiyor. Ayrıca kullandığımız kabın ve çırpıcı uçlarında kuru olmasına dikkat edelim. Köpüğü hazırladıktan sonra hamuru açıncaya kadar buzdolabında bekletebiliriz. Yarım saat kadar dinlendirdiğimiz hamuru 2 eşit parçaya kestikten sonra parçalardan birini 2 yağlı kağıt arasına alarak açmaya başlayalım. Hamur iyice dinlendiği için yumuşadı ve kolaylıkla açılacak kıvama geldi. Bu yüzden çok bastırmadan da rahatlıkla açabilirsiniz. Şimdi hamurun üzerindeki yağlı kağıdı sıyıralım ve hazırladığımız merengin yarısını hamurun üzerine paylaştırıp güzelce yaydıralım. Hamuru sararken yanlardan taşmasın diye kenarlara çok fazla sürmenize gerek yok. İsteğe bağlı olarak üzerine biraz kıyılmış ceviz serpelim. Dilerseniz fındık veya badem de kullanabilirsiniz. Hamuru altındaki kağıt yardımıyla dikkatlice rulo haline getirelim. Hamuru çok kalın açarsanız sararken kırılabilir. Bu yüzden videoda gördüğünüz incelikte olmasına dikkat edin. Rulo haline gelen hamuru şimdi 2'şer parmak genişliğinde keselim. Bu ölçülerle toplamda ben 18 tane kurabiye elde ettim. Daha fazla yapmak isterseniz ölçüleri aynı oranda artırabilirsiniz. İkinci hamuru da açıp şekillendirdikten sonra fırın tepsisine dizdiğimiz kurabiyelerin üzerine elimizle hafifçe bastırarak yaydıralım. Kurabiyeleri önceden 180 dereceye ısıtılmış fansız ayardaki fırında 25 dakika süreyle pişmeye bırakalım. Üzeri hafifçe pembeleşmeye başladığında kurabiyeleri fırından alabiliriz. Kurabiyeleri oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlendirelim. Daha sonra pudra şekerine bulayarak servis edelim. İçindeki merenk dolgusu ve cevizle birlikte alıştığımız kurabiye tariflerinden biraz farklı bir kurabiye, umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Tarifi denerseniz yorum ve fotoğraflarınızı her zaman bekliyor olacağım. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Ayrıca tarifle ilgili tüm detayları açıklamalara ekliyorum. Farklı soru ve önerileriniz olursa yorumlardan yazabilirsiniz. Videoyu vakit ayırıp buraya kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.